Şu an Türkiye'de YouTube'dan para kazanmak için tarihin en iyi dönemindeyiz. Ve bunu söylerken gerçekten abartmıyorum. Birazdan size verilerle, somut kanıtlarla göstereceğim. Ve video bittiği zaman neden YouTube'a başlamadım ki diyeceksin. Ama bunlardan daha da önemlisini söyleyeceğim. Bu trenin vagonu henüz kaçmadı. 2026 yılındayız ve YouTube için Türkiye yavaş yavaş en karlı platformlarından biri olmaya başladı. Bunun nedeninin neden 3 yıl önce değil de neden 3 yıl sonra değil de tam şu anda olduğunu video bittiği zaman iyi anlayacaksın. Ve bu videoyu sonuna kadar izlemeni istiyorum. Çünkü videonun en son kısmına bir şey söyleyeceğim. Güzel bir bilgi vereceğim. Ve o bilgiyi bilmedikten sonra istediğin kadar kanal aç, istediğin ayarları yap. Hiçbir anlamı kalmayacak. Şimdi hazırsan neden en karlı dönemdeyiz? Başlayalım. Reklam veren firmalar YouTube'a reklam parası öder. YouTube da bu paranın bir kısmını içerik üreticilerine dağıtır. Yani sen ne kadar çok izlenirsen reklam verenlerden o kadar da çok para alırsın. İşte burada Türkiye'ye çok önemli bir şey oluyor. Türkiye'deki dijital reklam planı 3 senede büyük bir yükseliş yaşadı. Büyük markalar Türk izleyicisine ulaşmak için gerçekten ciddi yatırımlar yapıyor. Bu da şu demek. Türkçe içeriklere verilen reklam değeri yani CPM gittikçe artmaya başlıyor. 3-4 yıl önce Türkçe kanalın aldığı bir reklam payı yani o CPM oranı çok daha düşükken şu an daha fazla yükseldi. Yani aynı izlenmeye şu anda daha çok para kazanıyorsun. Buna ek olarak Türkiye'deki izleyici sayısı, izlenme süreleri kat kat artıyor. Yani daha fazla izleyici demek reklam verenler için daha büyük bir pazar demek. Ve bu iki şeyin bir araya gelmesi Türkçe içerik üreticileri için mükemmel bir fırsat oluyor arkadaşlar. Ve bakın şunu kimse konuşmuyor. YouTube sana dolar üzerinden ödeme yapıyor. Ve 1 doları işte 38-39 lira olarak varsayalım, tamam mı? Ve bu rakamı unutmamak. Diyelim ki 1000 izlenme başına YouTube sana 2 dolar ödüyor. Ya bu rakam böyle düşük gibi gözükse de TL'ye çevirdiğin zaman 75-80 lira falan yapıyor. Aylık 100.000 izlenme yapan bir kanal sadece reklam geliriyle 7,5-8 bin lira para kazanabilir. Buna kanal üyelikleri, süper teşekkürler falan filan, sponsorlukla falan hariç. Şimdi bu parayı döviz bazında kullanmak ne anlam ifade ediyor? Türk lirası değer kaybettikçe senin dolar bazlı gelirin artmaya başlıyor. Yani enflasyona karşı YouTube seni mükemmel derecede koruyor. Bu fırsatı görmezden gelmek gerçekten büyük kayıp. Çünkü bu ülkede doların düşeceği çok değil. Neyse. Ve şunu da söyleyeceğim. 2026 yılında sadece YouTube reklamlarından para kazanmak diye bir şey söz konusu değil. Bak bunu bil çünkü bunu açmak kanal açma fikrini çok etkileyecek. 4 tane temel gelir kaynağım var. Bunlardan birincisi Shorts gelirleri. Yani uzun format çekmiyorsan, elinde bir telefonun varsa kısa videolar çekip para kazanabilirsin. İkincisi süper teşekkür özellikleri. İzleyicilerin videolarına tek bir tuşa basarak sana bağış yapabiliyorlar. Özellikle bir bağ oluşturduğunuz zaman bu gerçekten çok işinize yarayacaktır. Ben size hep ne diyorum abi? Yüzünüzü gösterin, sesinizi kullanın. Çünkü izleyiciyle bağ yaratmak için sizi görmeleri gerekir. Yapay zeka ile kanal yapayım işte bilmem ne. Bunlar tamam okey olabilir ama önemli olan izleyiciyle bağ kurmaktır. Neyse üçüncü olarak kanal üyelikleri var. Aylık belirli bir ücret ödüyor izleyiciler size. Siz de onlara özel içerikler üretiyorsunuz. Dördüncüsü de affiliate'ler. Yani ortaklık gelirleri. Videonla ilgili bir ürünün, hizmetin linkini açıklamaya koyuyorsun. Birisi o linkten satın alırsa oradan para kazanıyorsun. Diyelim ki bir ürün çektiniz, tamam mı? Bu ürünü alacak kişi sizden o kodu alarak aldığı için hem ona indirim alıyor hem de siz oradan para kazanıyorsunuz. Ve videonuzun böyle milyonlarca izlenmesine gerek yok. Yeter ki onu alacak kişiler izlesin. Bunlar gerçekten mükemmel gelir kapıları arkadaşlar. Çoğunuz biliyorum hani YouTube'da zaten içerik üreten binlerce kanal var, onlarca kanal var diye düşünüyorsunuz ama Türkçe içeriklerde düzenli, kaliteli, tutarlı içerik üreten sayısı çok az. Bakın kanal açanların çoğu ilk 10 videoda falan bırakıyorlar. Çünkü sabır gerekli, tutarlılık gerekli. Özellikle belirli bir konuya odaklanan niş kanallar için Türkiye'de hala doldurulmamış kocaman bir boşluk var. Finans, kişisel gelişim, teknoloji, üretkenlik, girişimcilik, fitness, eğitim gibi konularda Türkçe içerik talebi kanalların önüne geçmiş durumda. Yani izleyici var, içerik üreten yok. Peki bu problem mi? Değil. Tabii ki de bizim için mükemmel bir gelir kaynağı, mükemmel bir boşluk. Her bulduğunuz boşluktan böyle faydalanacağız. Öyle para kazanacağız. Şimdi buraya kadar anlattıklarımın hepsi size YouTube'a başlamak için mantıklı ya da mantıksız olduğunu göstermeye çalıştım. Ama asıl kritik noktaya şimdi geliyorum. Kanal açanların yaptığı büyük ve tek bir hata var. Eğer bu hatayı bilirsen rakiplerinden en az 6 ay önde olursun. Bu videoyu sonuna kadar izlemeni istememin sebebi buydu. Türkiye'de YouTube'dan para kazananlar ve kazanamayanlar arasındaki fark bu. Kazanan kişiler belirli bir noktaya odaklanırken kazanamayan kişiler her şeye odaklanıyor. Bakın algoritma sizin kanalınızı tek bir konuyla ilişkilendiriyor. Bu kanal X hakkında diyor ve sizi o kişilere öneriyor. Ama işte bir videoda finans, bir videoda
yemek bilmem ne yaparsanız sizin algoritmanız önerilmeyecektir. Eğer bir niş seçmek istiyorsanız şu 3 soruyu kendinize sorun arkadaşlar. Bunu uzun süre üretebilir miyim? Bu konuda izleyicilerin gerçek bir sorunu var mı? Ve bu konuda reklam veren var mı? Bu 3 soru kesişiyorsa bu niş senin için doğru bir karar demektir. Şu an Türkiye'de en yüksek reklam değeri alan konular finans ve yatırım, kariyer ve iş hayatı, teknoloji ve yapay zeka, sağlıklı yaşam diye başlıyor. Ama bu konular çok çok kalabalık, çok geniş diyorsan bu ana konuların altındaki spesifik konulara yöneleceksin. Alt konulara bakacaksın. Yani kısaca özetlersek Türkiye'deki reklam alanı çoğalıyor. Gelir bazlı, dolar bazlı gelirler artıyor. Rekabet gerçekten sandığınızdan daha az arkadaşlar. Yeter ki başlayın. Şu an bu videoyu izledikten sonra kanal açmamak için bir durumun yok. Ekipmanın şart değil, para şart değil. Büyük bir takipçi kitlesi şart değil arkadaşlar. Şart olan tek şey başlamak ve tutarlı kalmak. Bak buraya kadar izlediysen zaten başlamak için gereken zihinsel altyapıyı oluşturdun. Bundan sonra tek bir şey kalıyor. Videoyu beğenip abone olmak. Şaka şaka. Geriye sadece başlamak kalıyor arkadaşlar. Başlayın ya. YouTube'da para kazanmamız lazım abi. Niye kazanmıyoruz ya? Ben bu kanalı niye açtım? Herkes para kazansın diye açtım. YouTube benim annem değil, babam değil. Herkes 7-9-7 kaç saat 15 saat çalışıyor günde. Aldığı para hiçbir şeye yetmiyor. Durumunuzu anlıyorum. Belki öğrencisiniz, belki ev geçindiriyorsunuz. Farklı bir işiniz var, işinizi sevmiyorsun. Her ne olursa olsun YouTube'a başlayın. İçerik üretmeye başlayın. İlgi duyduğunuz bir şey varsa çıkın anlatın abi. Para kazanın. Buradan para kazanın. Yalvarıyorum size. Neyse şaka bir yana arkadaşlar. YouTube'dan gerçekten para kazanabilirsiniz. Beni beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere.